Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber ünlü bir markaya ait çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Bir önceki modelin aynısını clutch tarzını yapıyoruz. Model hep aynı şekilde devam ediyor. Siz çok fazla sorduğunuz için kağıt iplik kullanırsak nasıl olur diye soru geldiği için ben de yanıtlayabilmek adına bu seferki projemde kağıt iplik kullandım. Ama orijinali incelediğimde raf iplik kullanılmıştı. O yüzden model bir tık farklı gözüküyor olabilir. Bir önceki çantamızı raf iplik kullanıp yapmıştık. Bunu da dediğim gibi kağıt iplik kullandım. Yaklaşık 400 gram kadar bir ip kullandım. Öncelikle oval taban yapılışıyla başlangıç yapıyoruz. Sonrasında üzerine modelimizi kuruyoruz. Diğer çantamızda yuvarlak taban yapmıştık. Yuvarlak taban üzerine model kurmuştuk. Yine aynı şekilde ilerliyor. Ta ki şu noktaya kadar. Şimdi bu koyu renkte görmekte zorlanıyorsanız belki açıklama kısmına linkini bırakacağım. Diğer çantadaki model üzerinde de devam edebilirsiniz. Ben yakın bir çekim yaptım. Daha net görebilmeniz için yine dediğim gibi model aynı şekilde olduğu için diğer çantanın model kurulumunu da izleyerek devam edebilirsiniz. Oval tabanı istediğimiz boyuta kadar büyütüyoruz. Buradaki sayıyı modele göre yaptım. 9 sıra gidilmişti. 2, 4, 6, 8, Şimdi buradaki sıra sayısını modele göre yaptım. Modeli incelediğimde 9 sıra gidilmişti. Ben de 9 sıra gittikten sonra şurada küçük bir kesme işlemi yapıyorum. 3 sıra boyunca daha sonrasında bursa sabitleme yapıyoruz. Burada 25 santim burs kullandım. Modelin orijinalini görmediğim için tamamıyla sayılar ve ölçüler bana ait. Kendime göre bir sayı belirledim. Bence büyük bir çanta yapmış olduk. Duruş olarak da gayet güzel oldu. İçerisine ben bir şeffaf poşet yerleştirdim. Daha net böyle görebilmeniz açısından. Ama dediğim gibi hem duruşuyla hem de görüntüsüyle gayet güzel, kullanışlı bir çanta yapmış oluyoruz videonun sonunda. Şimdi burada sizlere bitmiş halinin ölçüsünü hemen söylemek istiyorum tekil olması açısından. Genişliğini ölçtüğümde yaklaşık 35-36 santim. Şu şekilde ölçtüğümde ise tabana kadar 17,5-18 santim ölçüsünde. Kesme noktasına kadar olan kısım 13 santim ölçüsünde çantamızı tamamlamış olduk. Yaklaşık 400 gram kadar kağıt iplik kullandım. 3,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Videonun başlangıcında taban anlatımını koton bir iple yapıyorum. Daha net görebilmeniz açısından ve daha anlaşılır olması açısından devamında video içerisinde yine aynı tarz ipimizde model kurulumuyla devam ediyor olacağız. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için kağıt iplik kullandım. Raf iplik de tercih edebilirsiniz. Ben modele yakın bir kahve tonu tercih etmeye çalıştım. Ürünün görseliyle beraber tuhafiyeye karşılaştırma yaparak kendim seçtim tuhafiyede. Siz de aynı şekilde fotoğrafı açarak tuhafiyede istediğiniz renk tonunu yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben nasıl olacağını kağıt iplikte merak ettiğiniz için tercih ettim. İpim ince bir ip. Bence orta kalınlıkta yumuşak yapıda bir ip olursa daha güzel olacaktır. Birazcık daha böyle kalın olsa daha tok bir görüntü elde edebilirdik. Benimki ince bir ipti. Yaklaşık 400 gram kadar ip kullanıyorum bir tane çanta için. 25 santim metal bursa ihtiyacınız var. Gizli burs kullanıyoruz. En son ip ile sarma işlemi yapıp çantaya sabitleme yapacağız. İpime uygun 3,5 numara tığ tercih ettim. Eğer kalın bir ipiniz varsa, örmekte zorlanıyorsanız 4 milim tığ da tercih edebilirsiniz. Şimdi beraber taban başlangıcıyla başlangıcımızı yapalım. Şimdi oval tabanını ben sizlere koton bir iple göstereceğim. Daha net görebilmeniz için. Detaylı anlatımını izlemek isterseniz diğer kanalımda oval taban anlatımı detaylı bir video var. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ben kalıp gibi dursun istediğim için içerisinde ip yürütme yapıyorum. Siz dilerseniz burası tercih meselesi. İçerisinde ip yürütme yapabilirsiniz ya da yürütmeden de düz bir taban yapabilirsiniz. Ama ip yürüttüğünüzde içerisinde benim gibi içerisinde ip yürüttüğünüzde benim gibi esneme yapmayan tok bir taban elde etmiş oluyorsunuz.
Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 28 tane zincir çekiyoruz. Toplamda 28 tane zincir çektikten sonra en son zinciri parmağımla tutuyorum. Üzerine 2 tane zincir çektim ve şöyle döndürdüm zincirimi. Bakın 28. zincirimin arka dalından tığımı geçirdim. İpimi çekmeden burada ben kağıt iplikte 2 kat halinde yapılmış bir tane yumak oluşturdum ve yine 2 kat halinde ip yürütme yaptım. Burada ipinizin kalınlığına göre tek kat halinde de ip yürütme yapabilirsiniz. Bakın şöyle ipimizi yerleştiriyoruz. Sizlere görebilmeniz için bu şekilde yine aynı renk tonunda bir ip tercih ettim. Tığımı geçirmiştim. İçerisinden ipimi çektim. Bir tane sık iğne. Bakın bu ipi hep tutacağız elimizde. Yandaki zincirin arka dalından şöyle boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde her zincirin arka dalından tığımızı geçirip bir tane sık iğne yapıyoruz. Birinci zincirimize kadar. Şimdi birinci zincirime kadar geldim. Hala arka tarafındayım. Şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane sık iğne yaparak karşı tarafa dönüşümü sağlamış oldum. Hemen yandaki boşluğa geldim. Bakın buradaki sık iğnenin karşı boşluğundayım. İpimi tek seferde çekip sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geliyorum. İpimi de aynı anda yürütüyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde her sık iğnenin karşısındaki boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buradaki son sık iğnemin karşılık gelen noktasına bir tane sık iğne yaptım. Buradaki zincir çekerek dönüş sağlamış olduğum nokta ve sık iğne var. Şimdi buradaki boşluktan, bakın ilk boşluğumdan tığımı geçirdim. Şöyle ipimi uzatıp çektim. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisindeyim. Bakın buradaki sık iğnenin üzerine doğru gidiyorum. 2 ve aynı boşluğun içerisine döndüm. 3 tane sık iğne yaparak dönüşümü sağladım. Daha sonra yandaki boşluğa geldim. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Bir tane sık iğne. Ve buradaki bir sık iğne öncesine şöyle ilmek belirleyicimi takıyorum. Burası bizim her zaman bir üst noktanın başlangıcı. Bakın buradaki boşluğuma 3 tane sık iğne yaptım. Alttaki başlangıçtaki yapmış olduğum bir tane sık iğne bunun altında kaldı. Onu görmüyoruz. Devamında da her boşluğa bir tane sık iğne yaparak diğer köşedeki 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi köşe boşluğumda 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya geldim. Bakın kendini belli ediyor. 1, 2, 3. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne yaparak geçişimi sağlamış oldum ve baktığımızda birinci sıramızda 3 tane sık iğne yapmıştık. İkinci sıramızda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum diğer köşeye kadar. Şimdi köşe noktama kadar geldim. Köşe noktamızda bakın 1, 2, 3 tane sık iğne yaparak dönüş sağladığımız nokta var. Birinci boşluğa geldim. 1, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne ve sondaki boşluğuma geldim. 1,
2 tane sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oldum ve yine saydığımızda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir üst noktanın başlangıcı için yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğnemi yaptım ve yine aynı noktaya ilmek belirleyicimi taktım. Devamında arttırma yapmış olduğumuz köşe boşluğumuza kadar her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak devam ediyoruz. Köşe noktasındaki çift sık iğnenin hemen öncesindeki boşluktayım bakın. Tığımı geçirdim. 1, 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne, çift sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne, çift sık iğne. Çift sık iğne ile başlamıştık ve son boşluğumuzda tek sık iğne ile bitiş yapıyoruz. Ve saydığımda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış oldum 3. sıramda. Devamında köşe noktasındaki çift sık iğne öncesine kadar her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi buradaki çift sık iğnemin öncesindeyim. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne, çift sık iğnemi yaptım ve son boşluğuma bir tane tek sık iğne yaparak dönüşümü sağladım ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir üst nokta için yandaki boşluğa gelip bir tane tek sık iğne yapıyorum ve arttırma yapacağım noktaya kadar tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya geldiğimizde şu an 4. sıramıza başlıyoruz. Bir tane çift, 2 tane tek sık iğne yapıyoruz. Çiftle başladığım için 2 tane tek ile bitiş yapıyorum. Bir üst sıraya geldiğimde bir tane çift, 3 tane tek sık iğne yapıyorum. Çiftle başlayıp 3 tane tek ile bitiriyorum. Bir üst sıraya geldiğimizde bir tane çift, 4 tane tek yapıyoruz. 4 tane tek sık iğne ile bitiriyoruz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Sadece burada tek sık iğne sayınızda artış oluyor. Ta ki istemiş olduğunuz boyuta kadar devam edip gelelim. Şimdi taban için 10 sıra boyunca gittim. En son sıramda 10. sıramda bir tane çift 8 tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. Taban ölçümü. Şu şekilde ölçtüğümde 30 santim. Ve bu şekilde ölçtüğümüzde ise yaklaşık 15,5-16 santim ölçüsünde bir oval taban çalışmış oldum. Şimdi burada en son bakın içeride yürütmekte olduğum ipimi kestim ve örgümün ters kısmından güzel bir ütüleme yaptım. Duruşuna bakar mısınız? Kalıp gibi gayet güzel bir duruş elde etmiş olduk bu şekilde. Hem de ip yürüttüğümüz için bence esneme yapmayacak bir taban yapmış olduk. Şöyle bursumu da tutarak göstermek istiyorum. Bakın bursum bu şekilde bir görüntü var. 2 sıra 2 sıra hatta 3 sıra fazlalık var diyebiliriz. Daha geniş diyebiliriz. Şimdi buradan sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada modelimizi bir önceki çantadaki gibi yapacağız. Yine açıklama kısmına linkini bırakırım. Çok net göremiyorsanız diğer modelimizi açık renk ile yaptığım için daha rahat görebilirsiniz. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Şimdi burada son boşluğumdan ilmek belirleyicimi çıkardım. Artık buradaki noktadan şöyle ipimi geçirdim. Tığımı geçirdim pardon. İpimi içerisinden çektim. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisine döndüm. İpimi ikili trabzan boyutunda uzatıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm.
Ve ikinci kez ipimi uzattım. Tığ yardımıyla içerisinden çektim. Buradaki trabzanın ilmeğini bırakıyoruz, çekmiyoruz. Tığımızda 2 tane ilmeğimiz kaldığında da ikisini beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm, atlamış olduğum trabzan boyutunda ipimi uzattım. Aynı işlemi bir kez daha yaptım. Bakın 2 kez ipimi uzattıktan sonra içerisinden ipimi çekiyorum. Buradaki ilmeğimle beraber 2 tane ilmeğim var. Hepsini çektim ve bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın bu bizim trabzanı yapmış olduğumuz boşluk. Bunu karıştırmayalım lütfen. Hemen yanındaki boşluktan itibaren ikinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye atlamış olduğum boşluğa geldim. İpimi uzattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez ipimi uzattım. İçerisinden ilmeğimi çektim. 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 2 kez aynı işlemi yaptım. İçerisinden ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım. 2 kez aynı işlemi yapıyoruz. İçerisinden ipimi çektim ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 2 kez. İçerisinden ipimi çektim ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Geriye atlamış olduğum boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 2 kez. İçerisinden çektim ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edip gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna baktığımızda 2 tane boşluğum ve ilmek kaydırma yaptığım nokta var. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İkinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm boşluğa ve 2 kez çekip kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi burada sadece ilmek kaydırma yapmış olduğumuz nokta kaldı. Herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. 1 2 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim.
ipimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıram örgümün iç tarafından devam ediyor. 1 2 3 tane çekemedim zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki fıstık modelimizin tam böyle orta noktasından, boşluğundan şöyle orta boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye dönüyorum. Bakın birinci boşluğumuza, şuradaki birinci boşluğuma geriye döndüm. İpimi bir tık uzattım. Şimdi burada şöyle önemli bir nokta var. İpimi çekiyorum ama arkada düz olduğuna emin olalım. Biraz bombeli ya da bol kaldığında görüntü olarak çok güzel gözükmeyebiliyor. İpimi uzattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisinden ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa değil, öncelikle fıstık modelimizin tam orta boşluğundan şöyle tığımı geçirdim öne doğru. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye atlamış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum, uzattım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra çektim içerisinden. 2 tane ilmeğim var. Tek sefer çekerek kapattım. Şimdi bir tane zincir. Bakın bu şekilde. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Modelimin tam orta boşluk noktasından tığımı öne doğru geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi bir tık uzattım. 1 2 İçerisinden ipimi çektim ve kapatıyorum. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Modelimizin tam orta boşluğundan tığımı öne doğru geçirdim. İpimi çektim. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 1 2 2 kez aynı işlemi yaptım. İçerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim kalınca kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki fıstık modelimin ortasından tığımı öne doğru geçirdim. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa dönüyorum. İpimi çektim. 1 2 İçerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çektim ve bir tane zincir. Şimdi bir bakalım istiyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde oluşmaya başladı. Başlangıç noktama kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonundaki son modelimin orta boşluğundan tığımı geçirdim. İkili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında geriye döndüm. 1 2 kere ipimi uzattım. İçerisinden çekip kapattım. Şöyle bir tane zincir çektim. Sıra sonundaki son modelimizi beraber yapmış olduk. Burada 3. zincirin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaparak sıramı birleştirdim ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Örgümün ön tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şimdi burada aynı işlemi yapıyoruz. Fıstık modelimizin tam orta boşluğundan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye birinci boşluğumun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi bir tık uzatıp çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 2 kez
Aynı işlemi yaptıktan sonra ipimi çektim ve hepsini toparladım. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Modelimin tam orta boşluğundan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi bir tık uzattım. Bir kez daha döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra çekiyorum ipimi. 2 tane ilmeğim var. Beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. İpimi bir tık uzattım. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisine ipimi çekiyorum ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Modelimin orta boşluğundan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Geriye döndüm. 2 kez ipimi uzatıyorum. İçerisinden ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Yandaki modelimin orta boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yapıyorum. İçerisinden ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek toparladım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki modelimin ortasından tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan. Geriye boşluğa döndüm. 2 kez ipimi uzattım. İçerisinden ipimi çekiyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Şimdi modelimiz bakın bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonundaki son modelimin orta noktasından şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptım. İçerisinden ipimi çekip kapattım. Ve bir tane zincir. Şimdi sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yapmış olduğum noktaya kadar gelmiş oldum. 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Örgümün iç kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada yine aynı şekilde modelimin orta noktasından şöyle tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi bir tık uzatıyorum. Bir kez daha. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra tüm ilmeğimi toparladım. Ve bir tane hepsini beraber çekerek kapattım. Ve bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki modelin orta boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 2 kez aynı işlemi yaptım. İpimi çekiyorum. Ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 2 kez. İçerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Çektim. Ve bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Modelimin orta boşluk noktasındayım. Bir tane trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 2 kez
İpimi çektim. İçerisinden ilmeğimi çekiyorum. Ve ilmeğimi çekerek kapattım. Bir tane zincir. Şöyle bir bakalım istiyorum ön tarafında. Bakın şimdi beraber 4. sıramızın başlangıcını yaptık. Sıra sonuna kadar aynı şekilde model devam ediyor. Sıra sonunda 3. zincirden ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve 3 zincir çekerek örgümüzün ön tarafından modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Bir kez ön taraftan, bir kez iç kısımdan yapmamız gerekiyor. Diğer türlü sadece ön taraftan yaptığımızda modeliniz hep bu yöne doğru gidecek. Ya da sadece iç taraftan örme işlemi yaptığınızda modeliniz hep bu yöne gidecek. Yani tek yöne devam ediyor. Bizim çapraz görüntümüzü elde edebilmemiz için bir sıra önden, bir sıra arkadan yapıyoruz. Ve bu şekilde istediğimiz duvar uzunluğuna ulaşana kadar modelimizi devam ettirip geliyoruz hemen. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 3. zincirimden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Ve burada bir tane zincir çekerek artık ipimi kesiyorum. Şimdi burada toplamda 9 sıra boyunca gittim. Modeli incelediğimde 9 sıra gidilmişti ama ben kağıt iplik kullandığım için belki boyut olarak bir tık daha küçük olmuş olabilir. Burada hemen sizlere fikir olması açısından ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde sadece model kısmını ölçtüm, yaklaşık 12,5 santim kadar bir örme işlemi yaptım 9 sıra boyunca. Şimdi 9. sıramızı yaptıktan sonra bu noktada ipimizi kestik. Fark ettiyseniz ilmek belirleyiciler taktım. Çünkü burada orta kısmında boşluk oluşturacağız. Sağda ve solda kesme işlemi yapacağız. Eksiltme işlemi yaparak modelimizi tamamlayıp bursa sabitlemesini yapacağız bu noktadan sonra. Şimdi burada tam orta noktası şu şekilde yaptığımızda tam orta noktasını buluyoruz çantamızın. Ben tam orta noktasını bulduktan sonra 12 tane, sadece ön taraf için söylüyorum, 12 tane model sağ tarafta, 12 sol tarafta. Arkaya döndüm, 12 sağ tarafta, 12 tane sol tarafta kaldı. Ortada ise bakın 4 tane fıstık modelim var. Yine aynı şekilde burada da 4 tane fıstık model bıraktık. Şimdi burada nasıl bir başlangıç yapmamız gerekiyor? En son örgümün dış kısmından ördüğüm için iç kısmından başlangıç yapmam gerekiyor. O yüzden normalde buradan başlangıç yapmayı düşünüyorum ama dediğim gibi iç kısmından örme işlemine başlamam gerekiyor. Tam tersi yönde, çapraz yönde modelimizi oluşturabilmek için. O yüzden buradaki bakın sol taraf için içten başlayabilmek için buradaki kısımdan başlangıç yapıyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Ortadaki 4 tane modelimize dokunmuyoruz. Burada baktığımda 4. modelimin yanındaki 5. modelimin orta bölümünden tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye ilmek belirleyicimin olduğu boşluğa döndüm. 1 2 kez ipimi uzattım. İçerisinden ipimi çektim ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki modelimin orta boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Geriye boşluğa döndüm. 1 2 kez aynı işlemi yapıyorum. İçerisinden ipimi çektim ve kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Modelin orta boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 1 2 kez uzattım. İpimi çekip tek seferde çekerek kapatıyorum ve bir tane zincir. Şöyle önden bir bakalım. Bakın bu yöne doğru başlangıcımızı yapmış olduk. Ortada 4 tane modelimiz sabit bir şekilde kalıyor. Şimdi devam edelim. Şuradaki bakın tığımızı ipimi bir kez aldım. Burası benim sıramı tamamladığım nokta, ipimi kestiğim nokta. Hemen şuradaki fıstık modelimin ortasından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Geriye boşluğa döndüm. 1 2 kez aynı işlemi yaptım. İçerisinden ipimi çekip
kapatıyorum. Şimdi burada trabzana herhangi bir işlem yapmadan direkt ben bakın şurada arada her zaman bir üst noktanın başlangıcını yapmış olduğum 3 zincirim var, daha doğrusu trabzan diyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonraki fıstık modelimin ortasından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, şöyle geriye döndüm. 2 kez ipimi çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir geçiş yapmış oldum burada. Trabzanı yok etmiş olduk. Şimdi devamında hep model aynı şekilde devam ediyor. Buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. Şimdi ilmek belirleyici öncesindeki son modelime kadar geldim ve buradaki modelimin orta boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, geriye döndüm. 2 seferde ipimi çekiyorum ve toparladım. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada diğer tarafta başlangıcımıza göre farklı bir işlem yapıyoruz. Buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın bu şekilde baktığımızda son modelimin tepesinden geriye dönüş yaptığımda ortada sanki 5 tane modelimiz kalmış gibi bir görüntü oluşuyor. O yüzden bu ortadaki ayırmış olduğum 4. modelimin tepesinden de tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan ve şöyle geriye döndüm. 2 kez ipimi çekiyorum, toparladım. Tek seferde çekerek kapattım. Şöyle örgünün ön tarafından bakarsak daha net anlayacaksınız. Yine ortada 4 tane modelimiz kaldı. Sadece buradaki modelimin tepesine trabzan yaparak geriye dönüş yaptım boşluğa. Bakın burada da yine 4 tane modelimiz kalmıştı. Başlangıç noktasını buradan yaptığımız için. Şimdi burada eksiltme yapacağız. 2 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Bakın burası bizim 1. fıstık modelimiz. 3'üncünün tepesinden tığımı geçiriyorum ve ipimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Geriye bir önceki boşluğa döndüm. 2 kez ipimi çekiyorum. İçerisinden çektim ve toparladım. Bir tane zincir. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada 2 tane modelimi atlayıp 3. modelimin tepesine fıstık modelimi yaparak başlangıcımı yaptım ve bu şekilde eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam edelim. Buradaki yapmış olduğum gibi 2 tane eksiltmeyi sıra sonunda da yapmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonunda son modelimi yaptım ve 2 tane fıstık modelim kaldı. Başlangıçtaki gibi kesme işlemi yapacağız, eksiltme işlemi. Hiç zincir çekmeden, daha doğrusu şurada bir tane zincirimi çekeyim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki bakın trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki 2 tane modelimizi bu şekilde atlamış olduk. Aynı başlangıçtaki gibi. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki bir tane modelimi atlıyorum. 2. modelimin orta noktasından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir önceki boşluğa geldim. 2 kez ipimi uzattım. İçerisine ipimi çekip tek sefer çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki modelimin orta noktasındayım. Bir tane trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. 2 kez ipimi çekiyorum. İçerisinden çekip toparladım. Şöyle önden bir bakalım istiyorum. Beraber burada 3. sıramızın başlangıcını yaptık. İlk sıramızda 2 tane modelimizi atlamıştık. Burada ise bir tane modelimizi atlayarak eksiltme işlemimizi yapmış olduk. Şimdi diğer tarafta sıra sonunda bir tane modelim kalana kadar model hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar geldim. Bir tane modelim kaldı. Ve burada son modelimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Şimdi tığımızı ipimi bir kez alıyorum.
Buradaki bakın 2 tane zincir çekerek dönüş sağlamıştık ki tam üstteki zincirden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bir tane zincir. Şöyle ön taraftan göstermek istiyorum. Sıra sonunda aynı başlangıçta yapmış olduğum gibi bir tane modelimde atlama yaptım. Ve bu şekilde 3 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz ama beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. İpimi elime aldım ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. En son sıramızda örgümüzün dış tarafından örme işlemi yaptığımız için örgümüzün iç tarafından örme işlemi yapmamız gerekiyor. Başlangıcımızı o şekilde yapmamız gerekiyor. Döndürdüm. Buradaki ilmek belirleyicimin şöyle tığımıza ipimi bir kez aldım. İlmek belirleyicimin hemen yanındaki fıstık modelimin tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye ilmek belirleyicim olduğu noktaya dönüş yaptım. 1 2 kez ipimi çekiyorum. İçerisinden çekip kapattım. Bir tane zincir. Bakın arada 4 tane modelimiz kalmış oldu bu şekilde. Devam ediyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki modelime geldim. Bir tane ikili trabzan. Geriye döndüm. 1 2 kez ipimi çektim. Toparladım. Kapattım ve bir tane zincir. Şöyle önden bakalım. Aynı şekilde modelimizi başlamış olduk. Şimdi sıra sonundaki ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. Burada son fıstık modelimi tepesine trabzanımı yaptım ve geriye döndüğümde arada baktığımızda sanki 5 tane modelimiz kalmış gibi gözüküyor. Bunu önleyebilmek için ne yapıyoruz? Bir önceki eksiltmede de aynısını söylemiştim. Fakat tam anlaşılmamış olabilir. O yüzden bu noktayı tekrardan göstermek istiyorum. 4. modelimin tam orta noktasından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum hemen. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 1 2 kez çektim. İçerisinden ipimi çekip toparladım. Bir tane zincir. Bakın arada bu şekilde 4 tane modelimiz kalmış oldu. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bakın. Burada ikinci sıramızda eksiltme yapıyorduk. Bir tane zincir çektim. Üzerine bir tane daha çekiyorum. 2 tane zincir. Şimdi 2 tane modelimizi atlayıp 3. fıstık modelimizi tepe noktasına batarak modelimizi kurmaya başlayacağız. Hemen şöyle bir bakıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın burası birinci. 1 2 3.'nün tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. 1 2 kez ipimi çektim. İçerisinden ipimi çekip toparlıyorum. Bir tane zincir. Bakın bu şekilde ilk eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar modeli aynı şekilde devam edelim. Şimdi sıra sonundaki son boşluğuma modelimi yaptıktan sonra 2 tane modelim kaldı. Bakın sıra sonunda bir tane zincirimi çekmiştim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki ilk tepe noktadan şöyle tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. 2 tane modelimizi aynı başlangıçtaki gibi atlamış olduk ikinci sıramızda. 3. sıra için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane model atlıyorum. İkinci modelin tepe noktasından tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İki tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane fıstık modelimi atlıyorum. İkinci modelimin tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen öncesindeki boşluğa döndüm. 1
2 kez ipimi uzattım. İçerisinden çekip kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir tane model atlamış olduk 3. sıramızda. Şimdi modele sıra sonunda bir tane modelim kalana kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir tane modelim kaldı. Son modelimi yaptıktan sonra bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki zincirimin tepe noktasından şöyle tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim. Ve bu şekilde 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Eksiltmelerimizi de yapmış olduk aynı zamanda. Şimdi bir tane zincir çektim. Burada hiç ipimizi kesmeden bir sıra boyunca sık iğne gidelim istiyorum. Tüm çanta etrafı boyunca. İlk boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki noktaya geldim. Tepe noktasına bir tane sık iğne. Yine boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Şimdi burada tamamıyla elimizin ayarına göre farklılık gösterebilir. Hem boşluğa hem de fıstık modelimin tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu eksiltme yapmış olduğumuz noktalar daha düzgün bir görüntü elde edebilmek için şuradaki noktalardan da sık iğneler yaparak şöyle geçişimizi sağlıyoruz ve başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Ben buradaki yatay boşluklarım içerisine 2'şer tane sık iğne yaptım. Ve buradaki ilk sık iğnenin tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Çünkü çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle ipimi hemen içeriye çekip göstermek istiyorum sizlere. Elinizde mutlaka bir düzeltme yapın. İsterseniz iç kısmından ütüleme işlemi de yapabilirsiniz. Görüntüsü çok hoşunuza gitmiyorsa bence gayet güzel, kalıp gibi bir duruşu var. Şimdi sıra geldi bursa sabitleme. Buradaki önemli olan nokta bursa sabitlemeyi nasıl yapıyoruz? Bunu doğru bir şekilde yerleştirme yapmazsak çantamızın görüntüsü çok güzel olmuyor. Ben burada 25 santim bakın bu şekilde bir burs kullandım. Bunu da ipimi 2 kat halinde yaparak etrafını sarma işlemi yaptım. Doluyorsunuz sadece. Bakın bu şekilde aynı ipten etrafını sarma işlemi yapıp geldim. Şimdi bursumuzu öncelikle çantamızı şöyle tam eşit bir katlama yaparak orta noktasını bulalım. Bakın şu köşeler. Tam orta noktası. Bursumuzu şöyle çantanın içerisine yerleştirelim. Şimdi ben kayma olmaması açısından bu tam orta noktalardan öncelikle ip yardımıyla bir düğümleme yapıyorum. Bakın şuradaki boşluğundan şöyle geçirdim. Ve buraya bir sabitleme yapalım şöyle. Daha sonra bu ipimizi buradan çıkartacağız. Şimdi diğer köşe. Şöyle kayma olmaması açısından düzelttim. Şuradan ipimi çekmem gerekiyor. Tamam. Şimdi buranın tam orta noktasından da şöyle sıkı bir düğümleme yapıyorum. Tamam. Düğümleme işlemimizi yaptıktan sonra artık bursu şöyle çantanın yerleştiriyoruz. Bakın iyice bir yerleştirme işlemi yaptıktan sonra burada önemli olan nokta köşe noktalar, tam orta noktasını bulabilmek. Yerleştirme işlemi yaptıktan sonra buradaki parçamızı eşit bir şekilde tam orta noktasına getirmemiz gerekiyor. Şimdi dilerseniz bu noktadan da küçük bir düğümleme işlemi yapalım ki kayma yapmadan hem de sizlere nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Şu ortadan da şöyle şu alttan geçireyim. Şöyle tuttum. Bakın buraya da düğümledim.
Aynı şekilde hemen bu noktaya da şöyle yeteri kadar uzundu. Şöyle baktığımızda şuradan şimdi arka kısmını da aynı şekilde düğümleme yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde sabitlemiş görüntümüzü oluşturmuş olduk. Her noktasından sizi sıkıntıya sokabilecek her noktasından düğümleme işlemi yaparsanız sabitleme işlemine geçmeden önce dediğim gibi dümdüz bir görüntü elde edebilirsiniz. Yerleştirmemizi yaptık. Dediğim gibi arka kısımdan da ilk kez bursu sabitleme yapıyorsanız mutlaka arka kısımdan da tutturma işlemi yapınız. Şimdi buradaki ipimi çıkardım. Çünkü buradan bir başlangıç yapmak istiyorum. İğnemizi ipimizi geçiriyoruz. Şu düğümün içerisinden geçirip tutturacağım. Şimdi burada üstte bursta sarma işlemi yaptığımız için herhangi bir sıkıntı olmadan dümdüz bir şekilde dikiyoruz. Bakın buradaki şöyle düzeltip göstermek istiyorum. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. En üstteki yapmış olduğum sık iğnenin içerisinden ben iğnemi geçiriyorum. Ve şöyle sıkı bir şekilde dikiyorum. Bakın sık iğnenin içerisinden çıktım. Kaydırma yapmadan sabitleme yaptığımız için her sık iğnenin olduğu noktadan iğnemizi geçirip dikiyoruz. Şimdi şu ortadaki boşluk noktasına kadar dikelim. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi buradaki noktaya kadar dikme işlemini tamamladım. Ve burada artık ipimizi düğümleyip kesmemiz gerekiyor. Devamında yeni bir başlangıç yapıp şöyle bir yandan konuşurken de düğümlüyorum. Şimdi devamında buradan bir başlangıç yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde diğer taraftaki boşluğun olduğu noktaya kadar dikme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şuradan başlayalım hemen. Sık iğnenin tepesinden. Evet, buradan başlangıcımızı yapıyoruz. Yandaki boşluktan çıktım. Ve yandaki boşluktan. Dediğim gibi buradan başlangıcımızı yaptık. Şimdi şuradaki boşluğa kadar dikiyorum. Daha sonra diğer taraftan başlangıç yapıp aynı şekilde buraya sabitleyip geliyoruz. Ve bursun dikme işlemini tamamladım. Geldim sizlere bahsettiğim gibi gayet güzel kalıp gibi bir çanta yapmış olduk. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yaklaşık 400 gram kadar bir ip kullandım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 400 gram ip yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.